Merhaba değerli dinleyicilerim. Bugünkü korku hikayeleri serimizde Zeynep Y isimli takipçimin babalarıyla evlenen üvey annesinin aile üyelerine büyüler yaptırarak hayatı zehir eden olayları ve yaşadıkları korku dolu olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Merhaba. Ben kanalınızın bir takipçisi olan Zeynep. Size yaşadığım paranormal olaylardan bahsetmek istiyorum. Biraz uzun olacak, kusura bakmayın ama kesinlikle en ufak yalan ya da bir abartı yok. Birinde insan kılığında gördüm, diğer ikisinde ise simsiyah bir gölge şeklinde. İnsan silüeti gibiydi. Sözü fazla uzatmadan olaya geçiyorum. Öncelikle benim tahminim bana büyü yapılması nedeniyle görmeye başladığım şeklindeydi. Çünkü her şey için büyücülere çok giden bir üvey annem vardı ve bana düşmandı. Bu büyülerin ne kadar etkili olduğunu bilmiyorum ama bunlar sayesinde babamı kendine kukla yapmayı başarmıştı. O dağ gibi herkesin çekindiği otoriter adamı aciz bir köle haline getirdi. Babamın tüm servetini, daireleri, dükkanları, hatta dedemden kalan tarlaları bile kendi üzerine geçirmişti. Ben bu kadını bilmiyordum ama babamın maaşını, kira gelirlerini, her şeyi kadın kendi çekip kendi hesabına yatırıyordu. Babama harçlık bile vermiyordu. Berber bile parasını üvey annemden alıyordu. Babamda para olmazdı. Babam karısından aşırı korkardı. Kadının her dediğini yapar, hiç sorgulamaz, itiraz etmezdi. Bütün sülaleye ve mahalleye de rezil olmuştu. Ve üstelik bu kadın çok çok çirkindi. Yani onu gören erkekler, bu kadını gece görsem korkarım, rüyama girse altıma ederim korkudan diyorlardı. Üstelik bu kadın çok geçimsiz, kavgacı biriydi. Babam ise yakışıklı beyefendi biriydi. Onları gören yabancılar bile bu adamın bu kadınla ne işi olur? Zerre kadar uygun değiller. Çok tuhaf. Görüntü olarak da uygun değiller. Ahlaki olarak da diyorlardı. Babama en başından beri devamlı büyü yaptırdığını başka kadınlardan duymuştum. Evde de devamlı muskalar buluyordum. Babama gösteriyordum ama babam onu savunuyordu. Bana inanmıyordu. Sonra bir gün tesadüfen üvey annemin bir kadınla konuşmasını duydum. Benden bahsediyordu. Ve bu kız daha hala nasıl yaşıyor anlamıyorum. Bu büyü kime yapılsa ölüyor. Kurtulan yokmuş ama bu ölmedi. İnanılır gibi değil. Belli ki onun gittiği büyücü daha kuvvetli. Ona koruyucu bir şeyler yapmış ama bu büyüden kurtuluş yok. Mümkün değil kurtulması. Nasıl oluyor bilmiyorum diye anlatıyordu. Bu arada ben hayatım boyunca büyücülere, hacılara, hocalara hiç gitmedim. Güvenmiyorum da. Aradan birkaç gün geçmişti ve şöyle bir şey yaşamıştım. Odamda, yatağımda yatarken sanki uykuyla uyanıklık arasında bir duruma düştüm. Bedenim uyuyor ama ruhum uyanık ama kıpırdayamıyordum. Odadaki her şeyi görüyorum anlık olarak. Her şey o anki gerçek görüntüyle aynı. Benim yatma pozisyonum bile aynı. Sonra kapının orada bir varlık görünüyordu. Bulanıktı biraz. Yüzünü tam seçemiyordum. Genç bir insana benziyordu. Ölü gibi bembeyaz bir teni vardı. Beyaz bir şey giymiş ancak yüzünde çok net bir ifade vardı. Nefret ifadesi. O nefreti iliklerine kadar hissediyorsun. Sonra birden omzumun üzerinde bir ses duydum. O cin dedi. Ben korkmuştum. Hiç aklıma gelmemişti. O cin bir anda yatağımın ayak ucuna geldi. Yürüyemiyor, uçar gibi süzülüyordu. Ben de panikle dua okumaya başlamıştım. Nas ve Felak surelerini okumaya çalışıyordum. Ayetel Kürsi'yi unutmuştum. Hiç de aklıma gelmiyordu. Ne kadar okursam okuyayım gitmiyordu. O sırada omzumdaki ses, sondan bir önceki ayeti okumuyorsun. O yüzden gitmiyor dedi. O sırada Arapça harflerle havada o sure komple belirdi. Altın rengi harfler havada asılıydı. Ben tam sondan bir önceki ayeti buldum. Okuyacağım. O varlık birden eliyle tek hareketle o havadaki harfleri yok etti. Bana saldıracaktı. Elinde de sivri bir şey vardı. Benim bir dizim bükülüydü. O elindeki şeyi dizime sapladı. O sırada sıçrayarak uyandım. Dizim gerçekten de acıyordu. Etrafıma baktım. Yan yatakta yatmakta olan ablam da uyanmıştı ve yatağının üzerinde sallanarak
devamlı Ayetel Kürsü okuyordu. Hiç konuşamadım. Geri yattım. Sabah ablamla beraber kahvaltı yaparken ablam bana önceki gece gördüğü şeyleri anlattı. Şok olmuştum. Çünkü benim gördüğüm şeyin aynısını aynı anda o da görmüş fakat ona saldıramamıştı. Ablam da aynı şekilde onu kapının orada görmüş, şehir dışındaki abimin kılığındaymış. Beyaz bornozu varmış üzerinde. Ben de beyaz giyimli olduğunu görmüştüm ama bornozu fark etmemiştim ve nefretle bakıyormuş. Ablam da "Niye öyle duruyorsun, gelsene" deyince ablamın omzundan bir ses "O senin kardeşin değil, cin" demiş. Ablam da Ayetel Kürsü okumaya başlamış ve cin aniden yok olmuş. O anda sıçrayarak ben de kalkmışım. Bunları konuştuktan sonra o odaya gidip baktık. Kapının arkasında beyaz bornoz vardı. Gelip onu giymiş gibi bir şey anladım. Sonra dua kitabını açıp kontrol ettim. Ben gerçekten Felak suresinin sondan bir önceki ayetini eksik mi okuyorum diye. Baktım gerçekten o ayeti atlayıp eksik ezberlemişim. O ayetin Türkçe anlamı ise düğümleri üfleyen büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım şeklindeydi. Yaşadığımız bu olaylardan sonra artık üvey annemizin büyü yaptığından emin olmuştuk. Ablamın bir arkadaşının tavsiyesiyle bir metafizik uzmanına gittik. Bu kişi bildiğimiz hocalar gibi değildi. Bu ilimle ilgilenen profesyonel bir kişiydi. Yaşadığım olayları kendisine bir bir anlattık. Ayrıca eğer üzerimizde büyü varsa da üvey annemizden şüphelendiğimizi söyledik. Metafizik uzmanının yaptığı kısa bir ritüel bakımından sonra şüphelerimizde haklı çıkmıştık. Bize büyü yapılmıştı. Fakat metafizik uzmanı büyüyü annemin mi yoksa başka birinin mi yaptırdığını yasak olduğu için açıklamak istemedi. Sonrasında omzumuza seslenen ve duaları hatırlatmaya çalışan sesin ne olduğunu uzmana sorduk. Uzman da Müslüman bir ruhani varlığın bizi korumuş olduğunu ve korunmamız için bize duaları hatırlatmaya çalıştığını yaptığı ritüelde duyduğunu söyledi. Metafizik uzmanı daha fazla etkilenip korkmamamız için bize nasıl bir büyü yapıldığını söylemedi. Ancak bu büyünün bozulacağı garantisini de bize vermişti. Birkaç seanstan sonra artık olay yaşamıyorduk. Uzman hoca her şeyin bittiğini, büyünün bozulduğunu ve artık olay yaşamayacağımızı söyledi. Bu olaylardan sonra ablam ve ben ayrı bir eve taşınmak zorunda kalmıştık. O kadınla artık aynı evde yaşamamız imkansızdı. Babama olayları ne kadar anlatsak da bize inanmıyordu. İlerleyen günlerde üvey annemizin çok hasta olduğunu ve yataklara düştüğünü öğrendik. Fakat halen babamız onunla yaşamaya devam ediyordu. Yine de ara sıra da olsa babamla görüşebiliyorduk. Birkaç sene bu şekilde yaşamaya devam ettik. Daha sonra üvey annemizin vefat ettiğini öğrendik. Şimdi babam da bizimle beraber yaşamaya başladı. Bu yaşadığımız olaylar ister inanın ister inanmayın gerçektir. Allah'ın adaletine her zaman güvenim sonsuzdur. Allah kimseye bu durumları yaşatmasın. Ayrıca başarıdan dinle kalınana da yaşadığım bu olayları kanalında yer verdiği için teşekkür eder, başarılar dilerim. Değerli dinleyicilerim, bir takipçimin gerçek yaşamış olduğu paranormal olayların sonuna geldik. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sizin de başınızdan ya da çevrenizde geçen paranormal olaylar varsa açıklama kısmındaki mail adresime mail atabilirsiniz. Bir başka paranormal olay ve hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.